Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün tekrar Ümmü Gülsüm Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle Kurtlarla Koşan Kadınlardan konuşmuştuk geçen programda da. Bu programda da Laloba'yı konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, toparlandım. Bugün daha iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bu hikayeleri konuşmak çok hoşuma gidiyor benim de. Çünkü hikayenin ötesinde bir şeyler anlattığımızı, gerçekten kendimizden bir şeyler anlattığımızın bilgisine sahip olduğum için o yüzden daha da çok hoşuma gidiyor ve bu programları daha da arttıralım istiyorum. İmkanlarımız el verdikçe inşallah. Evet, bugün Lelova'dan bahsedeceğiz. Kitabı okuyanlar ya da işte herhangi bir atölyeye katılanlar bilirler. Aslında ilk hikayedir Lelova. Biz geçen Mavi Sakal'dan bir giriş yapmış olduk. Çünkü Mavi Sakal çok çağırır. Kolektifte de öyle bir şey var herhalde. Sonra dedim ki Lelova'dan devam edelim biz. Başa doğru gidelim. Çünkü Kurtlarla Koşan Kadınlar yani kitabın adı. Estes birçok hayvanı incelemiş. Daha önce de bahsettik sanırım. Laloba kurt kadın demek. Loba kurt yani İspanyolca, Latince de kökenli. Öyle olunca kurtlar üzerinde karar kılmış. Çünkü kurtlarla kadınların çok fazla ortak noktası olduğunu fark etmiş ve kitabına öyle bir isim vermiş. Tabii biz kurtları Grimm kardeşlerden dolayı negatif anlamda masallarla biliyoruz. Ama ve lakin aslında çok güzel özellikleri olduğu, vefalı, sadık, koruyan, kollayan, aynı kadınlarla benzer özelliklere sahip olduğu araştırma sonuçları da gösteriyor bunu. Ve Laloba hikayesiyle başlıyor Estes kitabına. Şimdi biz Laloba'ya geçmeden önce ben kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Orada Estes dediğiniz gibi hikayeye başlamadan önce hikayeleri duymakla alakalı bir anlatı yapıyor. Oradan direkt okuyacağım. İçgüdüsel doğayla akrabalık ilişkisini ilerletmek için diyor öykülere, yani onları dışımızdaki bir şey gibi görmekten ziyade içimizde kendimizden bir şeyleri dinliyor gibi dinlersek, öyle yaklaşırsak bizim için o hikayeler fayda sağlar diyor ve kulaktan bahsederken de orada şey diyor. İşte soğancığın hemen altında dıştan gelen sesler girer ve ama eskiden de şöyle bir şey inanılırdı diyor. 3 katman ya da daha fazla katmanın olduğunu. İşte eski anatomistler işitme sinirinin beynin derinliklerinde 3 ya da daha fazla yola ayrıldığından söz ediyorlarmış. Onu yazıyor. Oraya değsin der öykü. O yüzden kulağın 3 farklı düzeyde işitme yapısının olduğunu söylüyor. İlk yolun dünyevi konuşmalarımızı duyduğunu, ikinci yolunsa öğrenmeyi ve sanatı duyduğunu, gördüğünü, yani gözle kalple görmenin. Üçüncüde ise ruhun kendisi burada, yani yeryüzündeyken yüce rehberliği işitebilsin ve bilgi alabilsin diye vardır diyor. Ve öyleyse şimdi ruhun işitme gücüyle dinleyin bu hikayeyi. Ki çünkü öykünün misyonu budur diye de ekliyor. Ben bu kısmı oradan almak istedim biz konuya başlamadan önce. Ben de çünkü koçlukta derin dinleme eğitimleri açıyorum ve Ocak'ta da yenisi başlayacak inşallah. Orada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bir insanı derinden dinlemenin, özellikle o bir danışanımızsa ya da ilişkilerimizde işte eşimizse çocuğumuzsa derinden dinlemek çok kıymetli. İşte o derin dinleme nedir? Kalbe dokunan kalp gözünün açılması kısmıyla da biraz alakalı. Öyle bir giriş yapalım istedim. İnşallah katkısı Bağ olur. kurmak. Evet. Kalbine dokunsun. Evet, şifa olsun. Ben de her öyküye başlamadan önce bu sözünü hatırlatırım Estes'in. Bu kadar ayrıntılı değil de. Çünkü bizden parçalar taşıdığı için her öykü aynı film izler gibi kendini kaptırabiliyor o kalp kapısından girebilenler. O derin dinleme bana bağ kurmak gibi geliyor. Bağ kurduğumuzda kendimizden parçalar buluyoruz ve cidden şifalandırıcı, dönüştürücü bir etkisi oluyor her öykünün. Bağ kuramadığımızda zihinden gidiyoruz. Ya bu ne saçma, gıdaklıyor muymuş, şöyle miymiş falan deyip böyle yargılayıp eleştirmeye başlıyoruz. Öykü bu ne ya falan. Ben Evet. çocuk muyum? Ne işim var? Bu ne biçim bir masal falan. Ama bağ kurduğumuzda içeride, ruhta bir şeyler uyanmaya başlıyor, çözülmeye. Haklısınız o zaman, buyurun. Laloba, kurt kadın, herkesin aslında gönülden, derinden bildiği ama çok az insanın gördüğü, herkese görmek nasip olmuyor bu Laloba'yı. Yaşlı bir kadın bu. Ve daha çok kimlere görünüyor bu kadın? Yolunu kaybetmiş, işte çölde, dağlarda yürüyen, başıboş bir şekilde yolunu bulmaya çalışan, sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem, ne yapsam diye böyle kafası karışmış, kaybolmuş, arayış içindeki insanlara görünüyor Laloba. Daha doğrusu bu insanların kendisine gelmelerini bekliyor. O gidip ayaklarına gitmiyor da yolu benim kapıma düşecektir, bana mutlaka gelecektir diyor bu yaşlı kadın. Ve öyle ilginç bir yaşlı kadın ki bu. Böyle özelliklerini duyunca insan
İnsan mı hayvan mı böyle kafan karışıyor. Çünkü kıllarla kaplı, şişko, gıdaklayarak bir ses çıkarıyor ve insan sesinden çok hayvan sesi çıkarıyor. Sanki böyle vahşi bir hayvana benziyor. Ve öyle kalabalıkların içerisinde falan da yaşamayı tercih etmiyor. İnsanlardan bucak bucak kaçıyor böyle. Genelde yalnız takılmayı seviyor. O yüzden de o yalnızlığının içerisinde gezerken, demlenirken yolunu kaybeden insanların da kendisinin yanına gelmesini bekliyor. Mesela bu Laloba'yı, bu vahşi kadını, kurt kadını nerelerde görürüz? Öyle kalabalık AVM'lerde, toplantılarda, eğlence yerlerinde falan göremiyoruz. Dağlara tırmanışa, ormanların içerisine gezmeye gidersen, dağlara tırmanırsan, işte ne bileyim otoyol kenarlarında böyle sapa, pek fazla insanın gitmediği yerler var. Oralarda, dere yataklarında falan, çöllerde yani öyle çok fazla insanın uğramadığı yerlerde görebiliyoruz biz Loloba'yı. Oralara yolumuz düşüyorsa onunla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Ve Laloba'nın birkaç tane daha adı var. Ona kemik kadın da deniyor, toplayıcı kadın da deniyor. Çünkü kemik toplamayı çok seviyor. Ama asıl adı kurt kadın ve bu kadının en iyi yaptığı iş kemik toplamak, uzmanlık alanı kemik toplamak. Ve birçok farklı hayvanların kemiklerini topluyor aslında. Yılan olabilir, karga olabilir, geyik olabilir, her türlü hayvan olabilir. Ama uzmanlık alanı daha çok kurtların kemikleri. Ve bir de dünya üzerinden kaybolma tehlikesi taşıyan, nesli tükenmekte olan hayvanların kemiklerini topluyor. Onlara özel bir ihtimam gösteriyor nedense. Dere yataklarını araştırıyor, böyle yerlerde emekliyor, sürünüyor. Çölü, toprakları böyle üzeri toz içerisinde kalıyor, kan ter içerisinde kalıyor, tırnakları çamur oluyor, toprak oluyor. Tıpkı bir arkeolog gibi öyle derin kazıyor ki bu kemik parçalarını bulabilmek için. Çünkü çok değer veriyor bu kurtların kemik parçalarına ve onları tek tek bulduğunda eski bir çantası var taşıdığı. Onun içerisine atıyor. Yeterli sayıda kemik bulduğunu fark ederse geliyor mağarasına. Çünkü mağarada yaşıyor, bir dağda mağarada. Mağarada bu kemikleri çantasından tek tek çıkarmaya başlıyor ve yere diziyor. Tıpkı puzzle'ın parçaları gibi. Hani birleştirmeye çalışırız ya puzzle'ın parçalarını. Eksik olursa o parça bir türlü tamamlanamaz ya. O da aynı o şekilde kemik parçalarını baştan kuyruğuna kurdun iskeleti oluşacak şekilde birleştiriyor. Ve iskeletin tamamlandığını fark ettiğinde o kurt iskeletinin başında duruyor, derin bir nefes alıyor ve ben onu böyle bir koro şefi gibi hayal ediyorum Laloba'yı. O kurdun başında bekleyip ellerini öne doğru uzatıyor kurdun üzerinden ve o kemik parçalarıyla bağ kuruyor, iskeletle bağ kuruyor. O iskeletin şarkısını hissediyor. Çünkü herkesin bir kendi şarkısı var kendine mahsus. O kurt iskeletinin acaba bu seferki iskeletin şarkısı ne? Derinden bir bağ kuruyor ruhla ve o şarkı kulağına mırıldandığında o şarkıyı söylemeye başlıyor. Öyle derinden söylüyor ki şarkıyı, yer sallanmaya başlıyor, dağlar, çöl, her şey yerinden oynamaya başlıyor. Ve kurdun o kemikleri de et dolmaya başlıyor. Et dolduktan sonra kürkle doluyor, kürkü de oluşuyor ve en son beden tamamlanınca artık varoluşa daha da yaklaştığını hissediyor Laloba. Görevi tamamlanmak üzere. Ve şarkısını daha da içten söylüyor, daha da içten söylüyor. Kendini kaybedercesine. Çünkü ruhla öyle derinden bağ kurmuş ki kurdun artık kuyruğu da oluşuyor ve yukarıya doğru kıvrılıyor. Kurt soluk almaya başlıyor. İlk nefesini alıyor ve veriyor. İlk nefesini alıp verdiğinde bir anda gözlerini açıyor kurt. Kendine geliyor. Kendi oluyor.
Ve Laloba şarkısını bırakmıyor, söylemeye devam ediyor. Daha da içten, daha da içten şarkısını söylüyor. Kurt iyice kendine gelince bir anda ayağa kalkıyor ve bütün gücünü toplayarak kanyona doğru koşmaya başlıyor ve sonra gözden kayboluyor. Ve kurt gözden kaybolunca bir söylentiye göre o son hızla koşmaya devam ediyor ama ne oluyorsa belki güneşten bir ışık geliyor, belki aydan bir ışık geliyor. Bir anda kurt kadına dönüşüyor. Özgürce kahkahalar atan ve koşmasına devam eden bir kadına dönüşüyor. Ve sonra Estes diyor ki eğer siz de diyor çölde dolaşıyorsanız ve güneşte batmak üzereyse hani biraz da yorulmuşsanız belki biraz da kaybolmuşsanız çok şanslısınız. Çünkü Laloba sizden hoşlanabilir ve size kendini gösterebilir. Asıl önemlisi de size ruhunuza dair bir şey gösterebilir. Evet. Çok tüylerim diken diken oldu. Evet, Harikasınız. etkilendiğim bir masaldır. Hatta atölyede orada herkesin kendi şarkısını duymasını isterim. Ben de melodi mırıldanırım, o laloba gibi hissederim kendimi. Ve herkese çok farklı şarkılar gelir. Sonra dinleriz kime ne geldi. Çünkü o kulağına çalınan şarkının kendimizden bir parça taşıdığını görüyoruz sonra. Çünkü herkes aynı parça gelmiyor. Herkes aynı şarkı gelmiyor. Sözlerine bir bakıyoruz. Bazılarına yabancı bir müzik geliyor, bazılarına Türkçe geliyor. Çünkü bu müzik de evrensel ya. Kolektif bilinç dışının parçaları var ve bizler de bireyler olarak bağlantılıyız. O yüzden çok kıymetli bulurum o şarkı söylemeyi. Peki böyle geri dönüşler aldığınızda bu hikayeden ne çıkarımlar yapıyorlar ya da sizin kendinize göre bir çıkarımınız var mı hikayeyle alakalı? Derinden ruhsal bir bağlantı kurma aslında kendinle. Genelde şöyle sorular soruyor arkadaşlar. Bu Laloba kim, nasıl biri, bir tarif eden. Aslında burada tarif ediliyor da hani ben nasıl göreceğim falan. Ben orada şöyle bir uygulama yaptırıyorum. Çünkü hani modern kadın hep zihinden gitmeye alıştığımız için çok okuyoruz, araştırıyoruz ve zihnimizi çok kullanıyoruz ya. Ruhla ve kalple bağlantımız biraz zayıf olabiliyor. Orada durdurup sorun çok güzel, evet. Şimdi bir nefes çalışması yapalım. Gözlerimizi kapatalım. Elimizi kalbimize koyalım ve bir takım komutlar vermeye devam ediyorum. Kendi lalobasını görmesini sağlıyoruz. Çünkü herkesin bağlantıda olduğu lalobası da farklı ya, hani laloba dediğimiz, kurt dediğimiz aslında vahşi doğamız. Kendi vahşi doğa ne demek? Hani bozulmamış ya da modernleşmemiş, medenileşmemiş. O yüzden hayvana benzetiyor ya. Hani belki de doğduğumuz andaki halimiz, hani fıtrat üzere nasıl yaratıldıysam, ne için yaratıldıysam, ben bu dünyaya nasıl bir hediye vermek üzere geldiysem o halimiz. Ama zaman içerisinde, hani koçluktan bilirsin sen de. Zaman içerisinde ne oluyor? Anne, baba, okul, toplum bir takım inanç kodları ekiliyor ve biz de aslında varoluş amacımızdan çok çok uzaklara, bir yerlere savrulabiliyoruz ve bambaşka bir yerde olabiliyoruz. Ve 40'lı yaşlara geldiysek böyle, hani şanslıysak ergenlik döneminde sorgular ve yolumuza girebiliriz. Kendi kimliğimizi bulabiliriz. Biraz daha eğer o zaman tam olarak yapamadıysak 40'lı yaşlarda o varoluş sancısıyla tekrar bir arayışa girebiliriz. Ben niçin yaratıldım, aslında doğru yerde miyim, ne yapıyorum diye o kemik parçalarını tek tek toplamaya başlayabiliriz. Kemik parçalarını da ben şeye benzetirim. Koçlukta da hani vardır ya bu alt benlik tekniği dediğimiz, hani o kemikler aslında bizim parçalarımız. Yani ben yapan şeyler ve Estes der ya hani varoluşa, hikayede de söylüyor ya zaten, şarkı söyledikçe kemik parçaları birleştikçe varoluşa daha da yaklaştı. Biz de kendi parçalarımızı buldukça ve kendi şarkımızı söylemeye devam ettikçe varoluşumuza daha da yaklaşıyoruz, kendimiz oluyoruz. Hani bazen çünkü ben şey görüyorum, özellikle 40'lı yaşlarda acaba doğru bir iş mi yapıyorum, işte doğru bir insanla mı evlendim, doğru bir yerde mi yaşıyorum, ne oluyor ne bitiyor falan diyor ya, hani doğru mu yanlış mı diye sorguluyoruz ya. Estes'in söylemine göre aslında hepsi senin ruhsal yolculuğuna dair seni sen yapan şeyler.
Yani buluştuğun, karşılaştığın, tanıştığın insanlar boşuna değil. O gittiğin, okuduğun okullar boşuna değil. Yaşadığın ülkeler, şehirler boşuna değil. Hepsi senden bir parça taşıyor ve sana bir şeyler katıyor ve o yüzden yolda olmak güzel. Yolculuk devam ettikçe, şarkını söylemeye devam ettikçe daha bir özümüze yaklaşıyoruz. Kitabı, yani bu bölümünü ben de okuduğumda şey hissetmiştim. Bu Carl Gustav Jung'ın da özben dediği, ruhumuzun ilk arketipi olan gerçek benimizle ya da işte o külli akıl dediğimizle buluştuğumuz noktada ya da oradan gelen bir sesle ya da mesela işte Kur'an'da bahsedilen ya da diğer dini kitaplarda bahsedilen Allah'ın yaratma evrelerinde işte o kemiğin sonra ete bürünmesi, sonra ruhun üflenmesi ve canlanması gibi hissettiriyor. Bir de sembolizm olarak da baktığımda bu kemik zaten Satürn sembolizmiyle çok bağlantılı. Hmm. Aristoteles'in hayat alem dediği Satürn'den sonrasının maddeye döndüğü, yani Satürn'ün yönetiminde olan, bütün bilgiyi usta olan, yani en tepede Tanrı'ya en yakın yerin Satürn olduğu, işte oradaki bilginin kemiğe işlenmesi, kemik sembolizm oradan geliyor ve o bilginin tekrar senden zuhur etmesi gibi geliyor. Ben çok kıymetli buluyorum gerçekten de. Çünkü insanlar, dediğin gibi sonunda söylediğin de çok kıymetliydi. Yalnız kaldıysan, hani dedin ya, o işte büyük kalabalık yerlerde yok o. Yalnız kaldıysan, terk edildiğini düşünüyorsan, işte dibe çöktüğünü düşünüyorsan, orada kendini hiç kötü hissetmeye, tam da iyi hissetmen gereken bir yerdesin. Çünkü belki de Laloban'la karşılaşabileceğin yerdesin. O yüzden etrafa biraz böyle merakla bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nedir benim içimdeki güç, güçlü yönlerim neler? Ben buradan nasıl kalkarım? Ve neye hizmet etmek için kalkarım? Belki de bir amaçla yürümenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Evet, depresyon içinde denir ya hani seni kendine getirmeye çalışan bir müjdeci olabilir yani hastalıklar, başımıza gelen felaketler o pencereden bakarsak ve bu Laloba bölümünü yaparken zaten Estes de şeyden bahsediyor. Ruhundan ruh üflendiğini göstermek meselesi ve bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de araştırdığımda birkaç ayette çıktı karşıma. Çünkü Kur'an'dan bahsediyor Estes de bu bölümde. Kainatı yaratan Allah kendi ruhundan ruh üfleyerek yarattığı bireyleriz biz yani ve hani isimleri tecelli ediyor ya hepimizin üzerinde Celal Cemal dediğimiz Cemal dişil isimlere denk geliyor işte Celal de eril isimlere denk geldiği söylenir ya hani bende tecelli eden acaba hangi isimler hangilerini ben aynalamak üzere geldim bu dünyaya çünkü o kanalı bulduğumuzda daha akışta oluyoruz. Bunu daha çok sanatçıların başarabildiğini görüyorum ben. Picasso'nun sözüydü sanırım. Hani bu dünyaya bir hediye vermek üzere geldik diyor ya hepimiz. Hepimizin bir hediyesi var ve onu vermek üzere geldik ama doğru kanalda mı akıyorum? Evet. Ya mesela esmalarımız var. Evet, hepimizin bir esma tertibiyle yaratıldığına inanıyorum ben de. Yani bu da nedir? Yaratımına göre yaşama katıldığında hayat seni destekliyor oluyor. Eğer o yaratıma göre yaşamıyorsan, hep zorlandığın, sıkıldığın, çıkmaz yollara girdiğin, işte yoklukla, hastalıkla, o neyse sınanıp durduğun, yani sınanmak denilen ama belki de aslında o bir yol çevirmedir. Orası bir işte kapalı kapı. Oradan dön, şu tarafa git, bak orada hayat akıyor. Orada sağlık var, zenginlik var, mutluluk var, hayat var. Hani o dediği gibi şarkıyla koşarak gittiğin bir yer var. Bir yere yönlendiriyor. Oralara bakmak lazım, yani çok Evet. kıymetli. Ya hani mesela neden şarkı benzetmesini yapıyor? Türk halk müziğini çok seviyorum ben de hani müzikle dansla aram iyi. Başka bir şey değil de o şarkı söylemek var ya hani insanlar burada bildiğimiz normal müzik ve şarkı yapmak gibi düşünüyorlar belki. Ama o şarkıda hani şarkı söylerken bir akışta olursun ve kendini hani kaybedersin. Aslında kaybetme değil de kendin olma, ruhunun akışta olma hali ya. Bu herhangi bir işi yaparken olabilir. Bazısı ne bileyim bina resimleri çizimini yaparken akıştadır. Bazısı hastalarını muayene ederken akıştadır, değil mi? Bazısı öğrencilerine ders anlatırken akıştadır. Hani ben kendimde onu görüyorum mesela bir öğretmen olarak. Hani bu masal çalışmalarını yaparken yetişkinlerle, kadınlarla çalışırken ve okulda öğrencilerime bir şey öğretirken hani günlük hayatta ne herhangi bir derdim de varsa ya da travmatik bir deneyim de yaşamışsa onlar kapının dışında kalıyor ve öyle bir frekansa geçiyorum ki o işi yaparken.
hani böyle hemdem olma hali denir ya, böyle aslında imanın son şeyidir. Ama biz hep bu imanın son basamağını da şey zannederiz. Sadece ibadetli olan. Oysa ki bu işini aşkla yapmak da bir ibadettir. Sen ne için yaratıldıysan Burada dediğiniz, onu. eğer o esma ile geldiyseniz zaten o esmanın sende zuhur ettiği hali yaşaman zaten senin ibadetin olmaz mı? Evet, senin ibadetin o. Yani Picasso resimlerini yaparken ibadetini yapıyordu. Ne bileyim, ben Van Gogh'un hayranıyım. Hatta arkamda tablosu da var. Yani o hayat hikayesi de beni çok etkiler. O tabloları yaparken akıştaydı ve onun ibadeti oydu. Ne bileyim, Sezen Aksu o şarkıları yazarken, söylerken akışta. Ama tabii biz insanlar böyle kafamızda bir takım şeylerle, kodlamalarla, o öyle bu böyle, kendimizi de sınırlıyoruz. Aynen. Başkaları. Burada mesela o zaman dinleyenlere de şöyle bir ipucu gibi olsun sizin anlattığınızda, benim kendi hayatımda da deneyimlediğim. Eğer gerçek ibadet eder gibi yaşadığınız, yani o coşkuyla, o mutlulukla coşa coşa yaşadığınız şeyler neler var geriye dönüp baktığınızda, o doneleri hani edinirseniz, o zaman tamam, ben onu getireyim şimdiye ve bunu nasıl geliştirebilirimi fark edebilir ve tekrar gerçekten bu canlılık enerjisini hayatınızda hissetmeye başlayabilirsiniz diyelim. Çünkü içimizdeki çocukla da aslında bağlantı kurmuş oluyoruz o akış halinde. Çünkü bu Laloba atölyesini yaptığımızda o iç çocukla bağlantı kurup, hani sen ne için yaratılmıştın, çocukken ne yapmaktan hoşlanıyordun diye. Caroline Myss'ın da sanırım arketipleri anlattığı bir kitabı var. Orada etkinlikler de yapıyor. Hangi arketip, sanatçı ya da işte yaratıcı arketipin ne zaman açığa çıkıyor. Oradaki etkinliği yaptırıyorum ben mesela. Hani gözünü kapatıp kendi içinde bağlantı kurduğunda ne yaparken akıştasın diye, o da çok etkili oluyor. Ya da o bağlantıyı içsel çalışma şeklinde yapamıyorsa oturup çocukluğunu hatırlayacak, anılarını hatırlayacak, resimlerine bakacak, birilerine soracak. Çünkü biraz daha bozulmamış halimiz ya, o 0-6 yaş ya da 0-12 yaş. Nelerden hoşlanıyorduk ve neyi yaparken akıştaydık. Estes'in bıraktığı sorular da var bu bölümde. Birazdan onlardan da bahsederiz, hani Laloba ile bağlantıya geçmek için. Güzel olur. Çünkü dediğiniz gibi bu güçlü sorular aslında bizi Hı bize hı. hatırlatan, gerçekten o bozulmamış halimizdeki yaşama halini şimdikine getirmekle, bu hayatta eğer bir zorluk sıkıntı yaşıyorsanız, yoksa güle oynaya yaşadığınız bir hayatsa zaten bu konular sizi bağlamıyordur, ama eğer bir tıkandığınız, bir zorlandığınız, akmayan bir şeylerin olduğunu ya da sürekli aynı döngüleri yaşıyorum dediğiniz bir noktadaysanız, gerçekten hayat size orada bir şey göstermeye çalışıyordur. Ama göstermeye çalıştığı şey de kendinizi kendinize göstermeye çalışmasıyla alakalı bir durum. Hani o göz göze geliyorlar ve orada bir canlılık hissediyor ve ondan sonra daha da coşuyorlar ya, işte insanın aslında kendi öz beniyle göz göze geldiği andaki o canlılık işaretleri. Ama güçlü sorular bu konuda çok kıymetli. Oradan devam edelim o zaman. Şöyle diyor Estes, şarkıya insanın kendi asıl şarkısına karar verene kadar sorulacak bazı sorular var. Bir tanesi, ruh sesime ne oldu? Hayatımın gömülmüş kemikleri nelerdir? Yani gölgede kalmış parçalarım, belki altın gölgelerim. Eskiden kullanıyordum da şimdi kullanmıyorum. Neler bunlar? Duyuyorum bazen atölyelerde, mesela diyor ki eskiden çok iyi şiir yazardım, resim yapardım, etek dikerdim, dikiş dikerdim falan diyor mesela. Artık hiç yapmıyorum diyor. Mesela onu yaparken akıştaymış. Onlara yeniden dönmek belki hobi olarak. İçgüdüsel benlikle ilişkim ne durumda? En son ne zaman özgürce koşmuştum? Hayatımı tekrar nasıl canlı kılarım? İçimdeki laloba nereye gitti? Vahşi doğam. Evet, ve aynen böyle şarkı söyledikçe diyor bizler de ete kemiğe bürünürüz. Şarkı söylemeye, yolumuza devam etmek, yani hani pes edip olmuyor deyip bırakmamak. Yolumuza devam ettikçe kemiklerin üstüne ruh dökmüş oluyoruz ve oluşuyoruz diyor. Ve dönüşümün oluş evresinde oluyoruz artık diyor Estes. Söyleyen o kelime de çok kıymetliydi. Onu da altını çizelim. Tamamlanma hissini, mutmain dediğin belki de o Hı son hı. Hı hı. noktama gelmek hayatta, kaderinle de alakalı. Evet, nefis mertebelerine, değil mi? O tatmin olduğumuz, mutmainne dediğimiz aşama belki de. Kafka'nın sözü müydü? Hani kaderimden razıyım diyebilmek, değil mi? Hani başıma gelen her şeyden. Hayatla kavga eder halde olmamak, dövüşüyor olmayıp hani teslimiyet içerisinde olmak. Tamam, sorgulamak, araştırmak güzel ama bunu dövüşür şekilde mi yapıyorum? Yoksa
Daha bir teslim halinde mi? Çünkü her gördüğümüz şeyde şerde hayır olabilir, hayırda şer olabilir. Ama mutlaka şer görünen şeylerin içerisinde bir hayır da vardır diyor. İnşirah suresini çok severim. Böyle çok bunaldığım, sıkıştığım zamanlarda da dinlerim. Orada o ayetin 2 kere geçmesi beni çok etkilemiştir. İnne ma'al yusri yusra, inne ma'al yusri yusra der. Mutlaka her zorlukla birlikte bir kolaylık var der. Hani zorluğun arkasından kolaylık gelir demiyor. Zorlukla birlikte bir kolaylık. O zorluğun, yaşadığım o zorluk, beni sıkıştıran zorluğun içerisindeki kolaylığı görebiliyor muyum? Görebilmeyi nasip etsin derim yani. Görebilmek kısmı Görebilmeyi. öyle bir şey. Dediğin gibi orada ben merakla mı bakıyorum? Ay, bu sıkıntının arkasında ne var acaba gibi bir merakla mı bakıyorum, yoksa o sıkıntıya itiraz eder bir şekilde blokajlı mı bakıyorum? Yani isyan içinde mi bakıyorum? İsyandaysan zaten görmüyorsun oradaki kolaylığı. Gelse de yaşasan da onun içinde görmüyorsun. Ama orada bir merak geliştirirsen ve bakarsan işte o zaman görüyorsun. Aa, bunu da bunun için yaşamışım ya, vav güzelmiş diye kaderinden memnun oluyorsun yani. Hikayenin sonuna geldiğimizde o zaman bir de kısa bir hikaye var dediniz, onu da anlatalım. Psikanalitik öğüt isteyenler için bıraktığı güzel bir cümle var Estes'in. Diyor ki eğer benden psikanalitik öğüt istiyorsanız, terapist ya kendisi, gidin kemik toplayın. Yani kendi parçalarınızı arayın, kendinizi arayın ve daha derin kazın. Bu derin kazma işi de nasıl? Terapilerle olabilir. İşte koçlukta çok değerli NLP teknikleri vardır. Rüyalarımızı yazmak, rüyalarımız üzerinde çalışmak olabilir. Ve diyor ki son zahmetli kilometreyi kat edin. Konfor alanınızdan çıkın, mağaraya tırmanın, ormana gidin, çölde yürüyün. Ve bu son zahmetli kilometreyi kat edin sözü beni çok etkiler. Çünkü hani yoldayız ve kendi şarkımızı söylüyoruz ya, ama bazen olmuyor yani diye düşünebiliriz ve çok sıkışabiliriz. Ne yaparsam yapayım olmuyor diyebiliriz. Hani ya da çok akışta bile olsan tıkanabilirsin. O nehrin akmasına benzetilir ya. İlerleyen bölümlerde onu tamamen işler. O nehir bazen tıkanabilir. Eskisi gibi akmayabilir, tamamen tıkanabilir, çok az akıyor olabilir. O da gene bizim ruhsal yolculuğumuzla ilgili. Ama yine de pes etmeyin diyor. O son zahmetli kilometreyi kat edin diyor. O da bana Hazreti Hacer'in hikayesini hatırlatır. Hani 7 kere say meselesi var ya, haccın farzlarından olmuş mesela. Herkes gidip onu uygulamak zorunda haccının kabul olması için. Nedir bu say? Hani say gayret, çaba demek. Oğluyla birlikte bırakılıyor Hazreti Hacer. Hazreti İbrahim onu İsmail'le birlikte bırakıyor çölün ortasında, Mekke'ye yakın bir yerde. Ve azığı bitiyor, yemeği, içecek, her şey bitiyor. Ve çocuk ağlıyor, susamış. Ve annelerin en dayanamadığı şey çocuğunun ağlamasıdır ya. Yani ona bir çözüm üretmek için eyleme geçiyor. Ve Safa'ya koşuyor, Merve'ye koşuyor. İki tepenin arasında koşuyor. Düşünsene, ben biraz önce geldim Merve'ye, bir daha koşmama gerek yok. Safa'ya koşmuştum daha önce, bir daha koşmama gerek yok demiyor. Bu beni çok etkiler. 7 kere koşuyor yani. Tekrar tekrar oraya, bir daha oraya. Hani bazen biz de deriz ya, ama ben terapide bu konuyu çalışmıştım. 10 kere çalıştım, 100 kere çalıştım. Neden gene tetiklendim falan diyebiliyoruz ya bazen. Demek ki şifalanmanın vakti gelmemiş. Bazı konuları 10 kere çalışmak gerekiyor. Belki 7. kere gitmesi gerekiyordu o tepeye. Ve en son işte ayağı bir taşa takılınca oradan zemzem suyu fışkırmaya başlıyor. Ve eliyle hani durdu. Ve orada su olunca çölün ortasında bir suyun çıkması ne demek? Hani hayat suyu çıkıyor. Ondan sonra gelen kervanlar uğruyor ve bir şehir kuruluyor onun etrafında ve buna bir kadın vesile oluyor. Hani biz bunları hep aslında unutmuşuz ya da konuşmuyoruz. Değil mi? Buna vesile olan bir kadın ve bir kadının çabası, bir annenin çabası orada, gayreti. Ve şu an hacca giden herkes bunu uyguluyor. Bütün erkekler de bir kadının peşinden gitmiş oluyor, aslında yaptığı şeyi yapmış oluyor. 7 kere yapması Jüpiter sembolizmi. Ondan sonra yan taşa takılıp işte orada bolluk bereketin çıkması dediğin gibi. Hikayeleri de ben dinlerken hep böyle sembol Evet, çok güzel. kulağıyla dinlemek sevdiğim için
Çok manalı. Harika. O yüzden hemen sordum. Kaç kere gitmiş? 7 kere okey. Harika. Ben Evet, oldu 7 demek. zaten çok sembolik bir rakam ya, hani 7 sene beklemek vardır. Hazreti Yusuf'un hapis meselesi, hani o rüyasını söylenmemesi, hep bir genelde hikayelerde, masallarda da geçer yani, o 7 sene bekleme, 7 kez yapma falan. Yani dediğin şey çok doğru. Tıkandığınızı hissettiğiniz yerde siz doğru olduğuna inandığınız şeyi yapmaya devam ederek ama belki de orası tamamen kapanmış bir bent oluşmuş olabilir o nehrin önünde ama okey ben bu suyu nereden götürürüm diye yeni yollar gözlemek. Daha Hı hı, yukarıdan belki bakmak işte o gözlemci bakışıyla bakmak hikayeye, hı hı. hikayemize yani daha doğrusu. Evet, evet, Kendi evet, akışımız için çok kıymetli olur. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Son evet, cümlelerinizi alayım. Bugünlük bu kadar evet. olsun. Ben teşekkür ediyorum ve yolda olmak güzel, gayret etmek, çabalamak güzel ve kader gayrete aşıktır diyor ya Yunus Emre. Kader gayrete aşık, bizim gayretlerimizle kaderimiz oluşuyor. Hani kader birisi tarafından yazıldı da ben o rolümü oynayıp çıkıyorum değil, orada irademiz var, gayretimiz var. Gayretimizle kendi yolumuzu çiziyoruz. Aslında ruhumuzun yolculuğunu yapmış oluyoruz. Aynen. Vakti zamanı gelince de başka bir mekana göçüp gidiyoruz. Peygamberimizin de bir sözü var ya, dünkü haliyle aynı olan ziyandadır gibi bir şey. O zaman Hı dünkü hı, halimden daha farklı ne olabilir benim için yarın? Yolda olmak güzel okey ama yolda değil de kenarda durduysam tekrar yola çıkmak için neye ihtiyacım var gibi güçlü soruları da buraya bırakalım. evet, evet, E, güzel. Bazen Kitap yazmak durmak da güzel isteyenler de çünkü. lütfen videonun altına yazsınlar. Evet, teşekkür ederiz. Evet, beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Destek olun yorumlarınızla. Güzellikleri birlikte yayalım. Bu çok kıymetli. Bugünlük de o zaman bu kadar olsun bizden. Şimdilik hoşça kalın. Evet, teşekkür ediyorum. Görüşürüz.